Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz dantel atkıyı çalışacağız. Atkımız angora ip ve şişle örülüyor ve iki desenden oluşuyor. Alt bölümdeki bordür deseni ve üst bölümdeki ana desen 6'şar ilmek ve katları artı bir ilmekten oluşuyor. Kenarlar içinde 2'şer ilmek haroşa ördüm. Sizlere tavsiyem bu 2 ilmek yerine 4'er ilmekle örmeniz. Kenarların daha düzgün olmasını sağlarsınız bu şekilde. İpimiz çok ince olduğu için biraz cılız kaldı 2'şer ilmek. İki parça halinde örüyoruz atkıyı ve tam orta bölümden ilmeklerimizi dikerek birleştiriyoruz. Burası birleşme yeri, gördüğünüz gibi deseni tamamlıyor. 50 gramlık angora iplerden 1,5 yumaktan az gitti arkadaşlar. 4 numara şişlerle ördüm ve orta bölümü dikmek için de bir yün iğnesi kullandım. Atkımızın eni 27 santimetre, boyu ise 180 santimetre. İsterseniz yapılış aşamalarına geçelim. Atkımızı örmeye başlayacağız. Ben hem bordür bölümünün hem de ana desen bölümünün şemasını hazırladım. Önce bordür bölümünden başlayacağız. Bordürümüz 6 ilmek ve 2 sıradan oluşuyor. Artı 1 ilmek de simetri olması için ekleyeceğiz. Ben bordür kısmında 12 tekrar yapacağım. Yani 12 çarpı 6 ilmek olacak. Artı 1 eklediğimizde 73 ilmek yapıyor. Hem kenarların daha düzgün durması için de 2'şer ilmek haroşa öreceğim için 4 ilmek ekliyorum. Toplam 77 ilmekle atkıya başlayacağım. Önce ilmeklerimizi alalım. İlmek alırken her iki şişi de kullanıyorum. Alt tarafın daha serbest olması için. Şu şekilde ilmek alıyorum. ...77 ilmek aldım ve 12 desen tekrarı yapacağım. Eğer sizler atkıyı daha büyük yapmak isterseniz altının katları olarak ilmek ekleyebilirsiniz. Daha küçük yapacaksanız da yine 6'şar ilmek eksilterek de daha küçük çalışabilirsiniz. Şimdi şişin birini çıkartıyorum ve bir sıra ters örerek dönüyorum. Diğer taraftan başlayacağım deseni kurmaya. Önce bir sıra ters örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum ve devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği de örüp dönüyorum. Bir sıra fazladan ördüm desene hazırlık olarak arkadaşlar. Şimdi desenin birinci sırasını örmeye başlıyorum. 2 ilmeği kenarda haroşa olarak öreceğim. Bu ilmeklerden ilkini örmeden alıyorum. İkinciyi düz örüyorum. Haroşaları hem ön yüzde hem arka yüzde düz olarak örüyorum. Şimdi bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıp bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek daha düz ördüm. Şimdi orta bölümde 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek eksilteceğiz. 2 ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. 3. ilmeği düz örüyorum. Kaydırmış olduğum bu 2 ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Birinci deseni tamamladım. Şimdi aynı işlemleri tekrar ederek ikinci desene başlıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek daha düz örüyorum. 3 ilmeği birlikte öreceğim. 2 ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. 3. ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım bu 2 ilmeği düz örmüş olduğum ilmeğin üzerinden aşırıyorum. 2 ilmek eksilttim. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. 2 desen tekrarı yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Son desen tekrarına kadar örelim.
Sıra sonunda 9 ilmek kalana kadar desen tekrarı yaptım. Şimdi buradayım. Bir düz örerek son desen çalışmasına başlıyorum. Düz ördüm. Bir ilmek artırıp bir ilmek daha düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte kaydırıyorum. 3. ilmeği örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri ördüğüm ilmeğin üzerinden aşırıp 2 ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum ve son desen ilmeğimizi de düz örüyorum. Şimdi kenardaki 2 ilmeği de haroşa örerek birinci sırayı tamamlıyorum. Son haroşa ilmeğine ilmeğin içinden şu şekilde batarak örüyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Çift sıralar hep ters örülüyor arkadaşlar. Şimdi ilk 2 ilmeği birincisini örmeden alıyorum. İkinciyi haroşa örüyorum. İpimi öne alıp son 2 ilmeğe kadar bütün ilmekleri ters örüyorum. Son 2 ilmeğe kadar ters ördüm. Son 2 ilmeği haroşa örüyorum ve dönüyorum. Desenimizin kuruluşu bu şekilde arkadaşlar. 2 sırada tamamlanıyor. Ben şimdi bir tekrar daha çalışacağım. Daha iyi anlaşılması için. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği haroşa örüyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişe kaydırıyorum. Sonraki ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri üzerinden aşırıp 2 ilmek eksiltiyorum. Tekrar bir düz ilmek örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Birinci desen tamamlandı. Şimdi ikinci desene başlıyorum. Bir ilmek düz örüp bir ilmek artırıyorum. Tekrar bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. Sonraki ilmeği düz örüp kaydırdığım ilmekleri üzerinden aşırıp 2 ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek artırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 9 ilmek kaldı. Şimdi bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek artırıyorum, tekrar bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği kaydırıp bir ilmek örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri ördüğüm ilmeğin üzerinden aşırıyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum ve bir ilmek düz örüyorum. Son 2 ilmeği de haroşa örerek 3. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Arka tarafta haroşa ilmeklerimiz dışındaki ilmekleri ters örüyoruz. Devam ediyorum. İki desen tekrarı yaptım. Bu şekilde 20 tekrar daha yapalım. Daha sonra ana deseni çalışırken tekrar birlikte olacağız. Atkımızın bordür bölümünü tamamladım. 22 desen tekrarı yaptım. Şimdi ana desene başlayarak örgüyü devam ettireceğiz. Ana desenimizde aynen bordür deseni gibi 6 ilmek ve katları artı 1 ilmekten oluşuyor ve 12 sırada tamamlanıyor. İlk 7 ilmek başlangıç deseni, daha sonra gelen 6 ilmeği sürekli tekrarlayarak devam ediyoruz. Son 6 ilmek de bitiş desen olarak yer alıyor arkadaşlar. Burada birinci, üçüncü ve beşinci sıralar aynı şekilde örülüyor. Daha sonra değişiyor. Şimdi ilk sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği haroşa ördükten sonra başlangıç desenine başlıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Şimdi ilmeklerin yönü sol tarafa bakacak şekilde 2 ilmeği öreceğim ve bir ilmek eksilteceğim. İlk ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum.
Kaydırdığım ilmeği bu ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. İlmeklerin yönü sol tarafa bakıyor. Bir ilmek düz örüyorum. Yine ilmeklerin yönü sağ tarafa bakacak şekilde iki ilmeği birlikte düz örüp bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek artırıp bir ilmek örüyorum. Başlangıç desenini tamamladım. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu ayraçtan sonraki 6 ilmeği sürekli tekrar ederek son 8 ilmeğe kadar öreceğiz. Şimdi asıl desene başlıyorum. Bir ilmek artırıyorum. Daha sonra yine bir ilmek eksilteceğim. İlk ilmeği kaydırdım. İkinci ilmeği düz örüyorum. Daha sonra kaydırmış olduğum ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek daha eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bu 6 ilmeği tekrar ederek örgüyü devam ettireceğim. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum daha iyi anlaşılması için. Daha sonra yine bir desene başlayarak son 8 ilmek kalana kadar aynı şekilde örüyorum. Son 8 ilmek kalana kadar ördüm. Burası da son bitiş deseni. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Son bölümü daha iyi belirtmek için. Şimdi bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek kaydırıp bir ilmek düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği örmüş olduğum ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bir ilmek daha eksilttim. Bir ilmek artırdım. Bir ilmek düz ördüm. Son deseni de tamamladım. 2 ilmek haroşa örerek birinci desen sırasını tamamlıyorum ve dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Arka tarafta ve çift sıralarda kenardaki ikişer ilmek dışında kalan diğer desen ilmeklerini ters öreceğiz. İlk 2 ilmeği ördükten sonra son 2 ilmeğe kadar ters örerek devam ediyorum. Son 2 ilmeği de haroşa örerek ikinci sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi aynen birinci sıra gibi 3. ve 5. sıraları öreceğiz. Dönüş sıralarında da ters öreceğiz desen ilmeklerini. 7. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Şimdi yine bu ilk ördüğümüz sırayı 2 kez tekrarlayalım. Altıncı sırayı tamamladım. Şimdi 7. sıraya başlıyorum. İlk başlangıç desenini çalışıyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi haroşa örüyorum. 1 2 ilmek düz ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Bu 3 ilmekten ilkini sağ şişe düz örecekmiş gibi kaydırıyorum. 2 ilmeği birlikte düz örüyorum. Bu ilmeği de üzerinden aşırıyorum. 2 ilmek eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. Şimdi desene geçiyorum. Burada bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. İlk ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp bu ilmeği de üzerinden aşırıp 2 ilmek eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. 1 2 ilmek düz örüyorum. Bu iki ayraç arasındaki işlemleri tekrar ederek bu ayraca kadar devam ediyorum.
Ayraca kadar ördüm. Son desen çalışmasını yapıyorum. Önce bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek kaydırıp iki ilmeği birlikte örüyorum. Bu ilmeği de üzerinden aşırıp iki ilmek eksilttim. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir, iki ilmek düz ördüm. 2 ilmek de haroşa örerek 7. sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Son 2 ilmeğe kadar ters örüyorum. Son 2 ilmeği de haroşa örüp dönüyorum. 9. sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi haroşa örüyorum. 9. sırada bir ilmek düz ördükten sonra şimdi 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İlmeklerin yönü sağ tarafa doğru. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bu sefer ilmeklerin yönü sol tarafa bakacak şekilde bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Şimdi yine burada 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. İlmeklerin yönü sol tarafa bakacak şekilde bir ilmek eksiltiyorum. Daha sonra bir ilmek düz örüyorum. Buradaki işlemleri tekrar ederek bu ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca kadar ördüm. Son deseni çalışıyorum. Burada yine sağ tarafa ilmeğin yönü bakacak şekilde bir ilmek eksilttim. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. İlmeğin yönü sol tarafa bakıyor. Tekrar bir ilmek örüyorum. 2 ilmek de haroşa örerek 9. sırayı tamamlayıp dönüyorum. Ters örerek devam ediyorum. Onuncu sırayı tamamlıyorum ve 11. sıraya başlıyorum. 11. sırada ilk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeği haroşa örüyorum ve 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İlmeğin yönü sağ tarafa bakıyor. Bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 düz ilmek örüyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum ve burada artık bu ayracı çıkartıyorum. Buradaki 3 ilmeği birlikte öreceğim. İlk ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de üzerinden aşırıp bir ilmek eksiltiyorum. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek artırdıktan sonra yine bu 3 ilmeği birlikte öreceğim. İlk ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. 2 ilmeği birlikte örüp kaydırdığım ilmeği de üzerinden aşırıyorum. 2 ilmek eksilttim. Tekrar bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek artırıyorum. Yine burada 2 ilmek eksiltiyorum. Ayraca kadar bu şekilde devam edelim.
Ayraca kadar geldim. Burada bir ilmek artırdım. Bu ayracı da çıkartıyorum. 3 ilmeği birlikte öreceğim yine. Bir ilmek artırıyorum. 1 2 3 ilmek ördüm. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek de eksilteceğim. İlmeğin yönü sol tarafa bakacak. Bu şekilde eksiltiyorum. 2 ilmek haroşa örerek 11. sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp ikinciyi haroşa örüyorum. Son 2 ilmeğe kadar ters örüyorum. Son 2 ilmeği de haroşa örerek 12. sırayı tamamlıyorum. Ana desen çalışmasında 12. sırayı tamamladım ve desen kurulumunu bitirdim. Bundan sonra yine birinci sıradan başlayarak bu 12 sırayı tekrar ederek örgümüzü devam ettireceğiz. Bu şekilde örelim. Atkının birinci bölümünü tamamladım. Toplam olarak 19 desen tekrarı yaptım. Yani bu 12 sırayı 19 kez tekrarladım. Ve 20. desene başladım. 20. desende de 3. sırayı tamamladım. Bu şekilde örgüyü beklemeye alıyorum ve diğer parçayı örmeye başlayacağım. Diğer parçada da yine bu parçayı ördüğümüz gibi örüyoruz. Aynı şekilde başlayıp ana deseni takip ediyoruz. 19 desen tekrarından sonra 20. desende birinci sırayı örüp beklemeye alacağız ve daha sonra ikinci parçayı ördükten sonra iki parçayı birleştirirken tekrar birlikte olacağız. İki parçayı ön yüzden bu şekilde birleştireceğiz. Burada diğer parçada bırakmış olduğum ipi kullanacağım dikmek için. Örgü uzunluğunun 2-3 katı uzunlukta ip bırakmamız yeterli olacak. Burada şişin yönü ters geldiği için bu şişin yönünü değiştireceğiz. Ama ben dikmek için daha kolay olsun diye şöyle küçük çorap şişleri kullanacağım. Sizler nasıl kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimi bu şişlere geçirip dikme işlemine geçeceğim. İlmeklerimi küçük şişlere geçirdim ve dikmeye başlıyorum. Burada ayırmış olduğum ipi alt kenarda sabitledim. İlmek boylarını daha iyi ayarlayabilmek için. Şimdi ön parçanın ilk ilmeğine alttan batıyorum ve ilmeği serbest bırakıyorum. Arka taraftaki parçanın da ilk ilmeğine alttan batıyorum. Şu şekilde serbest bırakıyorum. Tekrar bu parçaya geliyorum. Serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten, şişteki ilmeğe sağ taraftan batıyorum ve ilmekleri serbest bırakıyorum. Buradaki serbest bırakmış olduğum ilk ilmeği buluyorum. Bu ilmeğe üstten batıyorum. Şişteki ilmeğin sol tarafından batıyorum. İpimi çekiyorum. İlmeği serbest bırakıyorum. Arada oluşan ilmek boyunu ayarlıyorum. Yine serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten şişteki ilmeğin sağından batarak ilmeği alıp ipi çekiyorum. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Serbest bırakmış olduğum ilmeğe üstten, şişteki ilmeğe de sol tarafından batıyorum. İpi fazla çekmiyorum. Bu aradaki bir ilmek oluşacak şekilde serbest bırakıyorum ipimi. Şimdi yine aynı işlemleri tekrarlayarak dikmeye devam ediyorum.
Sıra sonunda son 3 ilmek kaldı her iki şişimizde. Burada yine aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyorum. Son bir ilmek kaldı. Bütün ilmekleri diktim. Tekrar bu parçada son serbest bıraktığım ilmeğe batıp yine bu taraftan çıkıyorum. Şu şekilde ilmeklerimizi kapattıktan sonra arka tarafta ipimizi sabitliyoruz. Aralardan yürüterek ipi temizliyoruz. Atkının iki parçasını birleştirdikten sonra birleşme yerinin görüntüsü bu şekilde. Dikerken mecburen iki ilmek arasında oluştuğu için bizim son sıra burada bir ilmek kayarak görüntü devam ediyor ama şöyle baktığımızda fazla belli olmuyor. Son bir işlemimiz kaldı. Atkımızın artık iplerini temizleyeceğiz. Aralardan yürütüp fazlalıkları keseceğiz. Daha sonra yumuşatıcı katılmış ılık suda 1 dakika beklettikten sonra fazla suyunun süzülmesini bekliyoruz. Daha sonra nemli halde bir havlu üzerinde şu şekilde iğneleyerek gergin bir şekilde atkımızın son şeklini almasını sağlayacağız. Son işlemlerden sonra tekrar görüşeceğiz. Atkımızın bütün işlemlerini tamamladım. Kullanıma hazır hale getirdim. Gördüğünüz gibi çok şık oldu arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.